Graphmarkt ICT ve Price Action kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz bizim Graphmarkt Kripto ve Graphmarkt Borsa kanalımız da var. Ama ICT ve Price Action kanalda açmak istedik çünkü çok fazla kaynak var ve birçoğunda bir eksiklik var. Bu bizim canımızı sıkıyor. Veya birçoğunda çok karmaşık anlatımlar var. Biz istiyoruz ki sıfırdan öyle bir eğitim oluşturalım bu konuda. Ve hiç daha önce trade yapmamış, daha önce klasik tekniğin K'sini duymamış biri bile gelip bu videoları izlese, bu eğitimleri tamamlasa, Price Action biliyorum ve ICT konseptini biliyorum deyip bu videolardan çıkabilsin. En önemli şey bu bizim için. Şimdi videoyu çok uzun tutmayacağım. Buradaki serimiz her pazar günü bir video olarak ilerleyecek ve gerçekten en temel şekilde anlatarak ilerleyeceğim. Hiç merak etmeyin, öyle komplike, karmaşık yapılara böyle çok işte üstatların yapabileceği bir şeymiş gibi anlatmayacağım. Buna garanti edebilirim. Benim görüntüm olabildiğince küçük çünkü ekrana odaklanmanızı istiyorum. Bu bir. İkinci söylemek istediğim şey de her ne kadar Türkçe anlatıyor olsam da ekrandaki yapıları bundan sonraki bütün derslerde İngilizce bir şekilde göreceksiniz. Çünkü Price Action dediğiniz zaman olabildiğince yabancı kaynaklar üzerinden türemiş konular olduğu için ve fiyat aksiyonu değil de Price Action diye arattığınız için Türkçe kaynak arasanız bile İngilizce terimlere aşina olmanız gerekiyor. O yüzden ekranda gördüğünüz yazılar İngilizce olacak ama ben zaten her şeyi anlatıyor olacağım. Bu size bir problem teşkil etmeyecek. Şimdi öncelikle fiyat aksiyonu yani Price Action nedir? Arkadaşlar normalde klasik teknik analiz var. Bunu biliyoruz. Formasyonel analizler, paternler var. Price Action yapısı aslında adı üstünde bir fiyat aksiyon yapısı. Ne demek? Daha öncesinde oluşmuş mum çubuklarıyla meydana gelmiş bazı market yapılarını anlayıp bunun akabinde oluşacak fiyat aksiyonlarını öngörebiliyor olmaktan kaynaklı bir yapı bu. Neden bu kadar önemli? Çünkü özellikle yabancı tahtacıların ve yabancı traderların bol bol kullandığı modern bir yapı ve bu fiyat aksiyonunu zaten anlayabiliyorsanız yani bu ekranı açtığınız zaman gördüğünüz grafiğin arkasındaki hikayeyi algılayabiliyorsanız sonrasında oluşacak bazı şeyleri de öngörebileceğiniz için herhangi bir klasik tekniğe veya indikatöre ihtiyacınız kalmıyor. O yüzden Price Action dediğimiz şey bu kadar ünlü ve kullanırken de güçlü. Şimdi hemen konumuza geçelim. Bu videoda mum yapıları nasıl oluşur ve mumların arkasında yatan hikaye nedir? Bunu çok iyi anlamamız gerekiyor. Şimdi az sonra bazı mum formasyonları da göreceksiniz ama bu videonun konusu asla mum formasyonları değil. Bu videonun konusu mum formasyonların arkasında yatan hikayeler. Siz zaten bunu algılayabildiğiniz zaman herhangi bir mum formasyonu ezberlemenize gerek kalmıyor. Çünkü diyorsunuz ki tamam böyle bir mum oluştu ve arkasında yatan hikaye bu. Peki neden bunu görüyoruz? Çünkü biz mumların arkasında yatan hikayeyi ve gerçekleşen savaşı iyi anlamalıyız ki daha sonrasında market yapılarını incelerken bir problem yaşamayalım. Şimdi öncelikle hemen kısaca yeşil ve kırmızı mum yani alıcılı ve satıcılı mumdan kimisi beyaz ve siyah da kullanır bahsedelim. Arkadaşlar bir fiyat seviyesi var, bir fiyat açılışı var ve bu fiyat açılışı akabinde alıcılar tarafından domine ediliyor ve fiyat daha yukarı bir seviyeye taşınıyor. Daha yukarı bir seviyede kapanış geldiği zaman bu yeşil ya da alıcılı olarak bir kapanış gerçekleştirmiş oluyor ve bu açılış ile kapanış dışındaki oluşan bütün fiyat hareketleri de bir iğne olarak kalıyor. Bu iğneler kırmızı ve yeşil olması fark etmeksizin düşük ve yüksek olarak isimlendiriliyor. Şimdi burada önemli olan fiyatın alıcılar tarafından domine edilip daha yukarıda bir seviyede kapanış gerçekleştirmesiyle oluşan boğa mumu. Kırmızı mumda ise fiyat belli bir seviyede açılıyor ve satıcılar tarafından öyle baskılanıyor ki daha aşağıda bir fiyat seviyesinde bir kapanış geliyor ve bu açılış ile kapanış dışında kalan fiyat hareketleri de iğne olarak kalıyor. Yine düşük ve yüksek olarak isimlendiriyoruz. Burası en basit kısmı, alıcıların güçlü ve baskın geldiği, satıcıların güçlü ve baskın geldiği iki mum yapısı bu. Şimdi gelelim Doji Candle yani Doji mumları, Doji formasyonları bize ne ifade ediyor? Siz zaten Doji'yi belki de daha önce görmüşsünüzdür ve çok aşina olduğunuz bir mum yapısıdır arkadaşlar. Bunun hikayesini iyi anlamamız lazım. Şimdi fiyatlar yukarı yönlü alıcılar tarafından taşınıyor ve götürülüyor. En nihayetinde bir noktada alıcılar ile satıcılar öyle dengeli bir hale geliyor ki yani fiyat açıldığı andan itibaren güçlü bir alım yiyor, akabinde güçlü bir satış yiyor ve bu savaşın arbedenin ardından alıcılarla satıcıların mühimmatı birbirine öyle yakın kalıyor ki açılış ve kapanış birbirine çok yakın bir şekilde gerçekleştiği için biz
biz burada doji yani topaç gibi bir mum görüyoruz aslında. Bu da bize trend dönüşlerini söyleyebiliyor. Neden? Çünkü düşünün ki fiyatlar yukarı bir şekilde taşındı. Öyle bir noktaya geldi ki artık alıcılar domine edemedi. Yani oradaki mühimmatlar o kadar eş geldi ki birbirine. Alıcılar ve satıcılar birbirini dengeledi ve fiyat ortada kapattı. Bu da artık yatırımcının yani bir price action trader'ın aklında şunu uyandırıyor. Tamam, artık alıcılar burayı domine edemiyor. Belki de farklı tabii ki göstergeleri de yani farklı price action yapılarını da işin içine katarak belki de bir dönüş mü göreceğiz acaba diyerek burada market structure shift yani yapısal dönüşümü öngörmeye çalışıyor. Aynı şekilde kırmızı dojiler için de geçerli bir hikaye bu. Fiyatların keza satıcılar tarafından tabii ki kırmızı veya yeşil olduğu için işte dipte veya tepede bulmak zorundasınız değil. Burada önemli olan satıcı ve alıcının dengede oluşu. Ama biz diyelim ki fiyatlar satıcılı bir şekilde ilerliyor ve en nihayetinde öyle bir alım ve satım dengesi geliyor ki bunu tepesi için de örnekleyebiliriz. Burada artık satıcıların piyasayı domine edemediği, gücünün çok çok azaldığı ve alıcıların baskın gelmeye başladığı bir anı düşünebiliyoruz ve belki de bir trend dönüşü yaşayacağını öngörebiliyoruz. Kırmızı dojiyi yukarıda da aşağıda da, yeşil dojiyi yukarıda da aşağıda da gözlemleyebilirsiniz. Burası önemli değil. Önemli olan dengeli alım satımın oluşturduğu bu mumun açılış ve kapanışın birbirine çok yakın olması sebebiyle piyasanın artık bir dönüşe mi giriyor gibi bir fikri bize düşündürmesi. Yine daha önce mum formasyonları ile ilgili bilgi alan arkadaşlar varsa Yutan Boğa ve Yutan Ay'ı çok duymuşsunuzdur. Arkadaşlar buradaki hikaye şu ve önemli de aslında. Çünkü gerçekten dönüşlerde güçlü bir patern bu. Şimdi düşüşler yukarıdan aşağı doğru geliyor. Satıcılar ağırlıklı bir şekilde fiyata aşağı çekerken bir mum oluşturuyor ve ortada henüz hala böyle alıcıların olduğunu gösteren bir emare yok. Ve bir noktada bu kırmızı mumdan sonra öyle büyük ve güçlü bir alıcılı mum geliyor ki daha öncesindeki mumu gövdesini kendi gövdesi ile yutuyor. Ve buradan biz anlıyoruz ki alıcılar birden elini öyle güzel açtı ki fiyatı yukarı sert bir şekilde taşıdı ve önceki mumu yani satıcılı mumu satıcıları tamamıyla yuttu ve burada bunları ekarte etti. En nihayetinde buradan bir dönüş gelebilir mi sorusu aklımıza geliyor. Aynı şekilde alıcıların fiyatı sert bir şekilde yukarı götürürken öyle bir noktada satıcılar baskın bir şekilde mum oluşturuyor ki burada yani fiyatı aşağı çekiyor ki bir önceki alıcılı mumun gövdesini kendi gövdesiyle komple yutuyor ve bu yutuş gerçekleştikten sonra diyoruz ki önceki alıcıları komple ekarte etti. Buradan acaba bir dönüş gelebilir mi diyoruz. Tabii ki yine açılış ve kapanış dışında gerçekleşen bütün hareketlerde iğne halinde kalıyor bu mum yapısından ötürü. Şimdi price action yapısında pin barlar önemli çünkü çok sık duyacağınız bir mum yapısından bir tanesi. Arkadaşlar fiyatlar aşağı doğru geliyor. Kırmızı veya yeşil olarak yani illa böyle kırmızı 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 gelmesine gerek yok. Zaten bu mum yapılarını da böyle çok nizami gözlemleyemeyiz. Bunu okumamız önemli bizim. Şimdi böyle düşüş geliyor yani satıcıların baskın olduğu bir piyasa var ve bir mum yanıyor. Bu mum açılış itibariyle satıcılar tarafından yine güçlü bir şekilde yanmaya devam ediyor ve fiyatı aşağı çekiyor. Hala kırmızı. Yani canlı bir şekilde ekranı izliyor olsak hala satıcıların fiyatı aşağı çektiğini gözlemliyoruz. Ve öyle bir noktada alıcılar elini açıyor ki yani baskın bir şekilde fiyatı yukarı götürüyor ki açılışının bile üzerinde bir kapanış yapıyor ve aşağıdaki bütün bu satıcılık kısmı iğne olarak bırakıyor. İşte biz burada şunu anlıyoruz. Fiyat satıcılar tarafından yani mallar satıcılar tarafından elden çıkarılmaya devam ederken alıcılar bir noktada piyasaya öyle güzel bir giriş yaptı ki burada satılan malları hem topladı hem de mumu yukarıda kapattığı için satıcıları ekarte edip bir trend dönüşü olasılığı oluşturdu. Yani burada satılan mallar üzüntüyle aslında elden çıkarılmış oldu. Yine bu yapının tam tersi olan bu da ayı pin bar dediğimiz yani bearish pin bar dediğimiz bir formasyon. Burada da yine alıcılar fiyatı yukarı götürüyor. Farklı renk mumlarla fark etmez. Bir yukarı gidiş belki küçük bir düzeltme yukarı gidiş şeklinde de olabilir. Ve son mum yandıktan sonra yine fiyat yukarı gidiyor. Güçlü bir şekilde buraya kadar yeşil yanan bir mum. Diyoruz ki çok güzel fiyat yukarı gitmeye devam ediyor. Ama burada satıcılar piyasaya öyle güzel giriş yapıyor ki hem burada alınan malları satıyorlar yani kar realizasyonu gerçekleştiriyorlar. Hem de kapanışı açılışın daha altında yapıyorlar. Ne oluyor? Burada alıcı tepeden aldığıyla kalıyor ve fiyatlar artık bir trend dönüşüyle aşağı gitmeye başlıyor. Biz burada kapanış daha aşağıda olduğu için ve yukarıdaki bütün alımlar da artık bir iğne şeklinde kaldığı için
oluşan bu pin barın bize trend dönüşü oluşturabileceğine dair bir fikir verdiğini öngörerek burada bir işlem aksiyonu almaya çalışıyoruz. Arkadaşlar daha önce de dediğim gibi bu videolar uzun olmayacak ve bu videonun konusu da bir mum formasyon yapıları konusu değil. Burada mum formasyonların arkasındaki hikayeyi iyi anlamanız. Yani alıcılar mı güçlü, satıcılar mı güçlü, işte açılış ve kapanışın dışında yapılan hareketler ne olarak kaldı, işte dipte ve tepede bulduğumuz bu mum yapıları bize ne ifade ediyor? Bunları zaten oturttuğunuz zaman mum formasyonlarını ezberlemenize gerek kalmayacak. Burada da zaten en göz önünde olan yapıları sizlerle birlikte hikayesini anlatarak ve anlayarak göstermek istedim. Çünkü mumların hikayesini iyi anlamamız gerekiyor ki bir sonraki videomuzda market yapılarına geçeceğiz. Bu market yapıları oluşurken tabii ki mumlarla oluşuyor ve biz burada price action yapılarının artık içine girmiş olacağız bir sonraki videomuzda.